Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu mavi yani laciverte yakın bir renk ve pudra olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara 2 şiş. Patiğim de bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Çok kullanışlı bir model. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekil. Topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler yan haroşa sayısını artırabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilir. Örerken de sizlere hatırlatmaları yapacağım. Ön modelli bölümü kaç numara yaparsanız yapın benimle aynı sayıda başlayacaksınız. Evet hanımlar, ben patiğime şu pudra ipimle başlayacağım. 23 ilmek olarak 23 ilmek atacağız hanımlar. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 23 ilmek atalım gelelim. 23 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım kenarımıza. Şöyle. Geri dönüyorum. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi hemen modelimize başlayacağız. Mavi ipimizi ekleyeceğim. Hanımlar, şu desenlerimizi yapacağız mavi ipimiz ile. Şimdi ilk 3 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim, 2 ve hemen mavi ipimin ucunu burada düğümleyeyim hanımlar, patiğimiz sökülmesin. Ve 3 ilmek ördüm. Şimdi 3 ilmek mavi ile ördüm. Bir tane pudra ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan 3 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3. Bir pudrayı örmeden aldım. 3 tane mavi örüyorum. Bir pudra örmeden aldım. Şimdi ön yüzde model kurulumunu yapıyoruz hanımlar. 3 ilmek mavi örüyoruz. Bir pudra örmeden alıyoruz. Şöyle ve son 3 ilmeğimi de mavi ipim ile ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğimi aldım, örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi yine düz öreceğim. İpi arka yüze kendime doğru getirdim. Bu açık renkli ilmeklerimi örmeden alacağım. Mavi ilmeklerimi düz örüyorum. Açık renkli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ön yüzde ve arka yüzde modelimizi örünce bir sıra model yapmış oluyoruz. Şimdi modelin ilk sırasını bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Pudrayı örmeden aldım. Ve son bir ilmek kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için yine ipimi aradan çıkarttım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi tekrar bu açık renkli ipimi elime aldım. Şimdi hanımlar, yapacağım işlem şu. İlk ilmeğimi örüyorum. Bakın buralarda 3'er tane mavi ilmek vardı. Ortadakini örmeden alıyorum. 3 ilmek pudra ile örüyorum. Ortadaki bir maviyi örmeden alıyorum. 3 ilmek pudra örüyorum. Bu ortadaki maviyi örmeden alıyorum. 3 tane pudra örüyorum. Ortadaki maviyi örmeden aldım. 3 pudra. Ortadaki maviyi örmeden aldım. 3 pudra. Ortadaki maviyi örmeden aldım ve son kenar ilmeğimi ördüm. Modelde ön yüzde ikinci sırayı yaptık. Arka yüzde ikinci sırayı tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu aşamada yine bakın mavi ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu açık renkli ilmeklerimizi örüyoruz. Mavileri örmeden alıyoruz. Açık renkli ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Böylece modelin ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Tekrar mavi ilmeğimi örmeden aldım. Renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi de örmedim. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar mavi ipimi alıyorum. Modelde 3. ve sonuncu sıramız. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 tane mavi örerek başlıyorum. 1, 2,
3. Bir pudra örmeden aldım. 3 ilmek mavi, bir pudra örmeden aldım. 3 tane mavi, bir pudra örmeden aldım. 3 tane mavi, bir pudra örmeden aldım. Bu şekilde modelin 3. sırasını ön yüzde tamamladık. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimden sonra mavi ilmeklerimi örüyorum, pudraları örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi örüyorum, pudra ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu şekilde modelimizin 3. sırasını arka yüzde tamamlamış oluyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi yine örmedim. 2 sıra mavi, 2 sıra da pudra ipimizi kullanıyoruz. Bakın ilk modeli tamamladık. Model aralarına bir diş haroşa öreceğiz pudra ipimiz ile. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar pudra ipim ile öreceğim şimdi de. Hepsini örüyorum. Modelimiz bitti. Model aralarına bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Açık renkli ipimiz ile. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi öreceğim. Böylece bir diş haroşamız oluşmuş olacak. Hepsini haroşa örüyorum. Yani düz. Ve sonuncu ilmeğimi yine şöyle örmedim. Şimdi hanımlar ilk modeli yaptık. Birlikte ikinci modeli de kuralım, iyice anlaşılsın. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yapacağız. İlk 3 ilmeğimi mavi ile örüyorum. Bir pudra örmeden aldım. 3 tane mavi örüyorum. Bir pudra örmeden aldım. 3 mavi, bir pudra örmeden aldım. Bu şekilde modelin 1. sırasını ön yüzde kuruyoruz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra mavi ilmeklerimi örüyorum. Pudraları örmeden alıyorum. Arka yüzde modelin 1. sırası. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde arka yüzde örüyoruz. Bir sıra modeli tamamlamış oluyoruz. Ve yine sonuncu ilmeğimi örmedim. Ön yüzdeyim. Modelde 2. sıramız, yine renk geçişimi yaptım. İlk ilmeğimi pudra ile örüyorum. Ortadaki bir maviyi örmeden aldım şimdi de. 3 tane pudra örüyorum. Bir mavi örmedim. 3 pudra, bir mavi örmedim. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelin 2. sırasını ön yüzde yapıyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim şimdi. Arka yüzde tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra mavi ilmeklerimi örmüyorum. Pudralarımı düz örüyorum. Mavi ilmeğimi örmedim. Pudra ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi arka yüzde örüyoruz. 2. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Mavi ilmeğimi örmedim. Renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi de arka yüzde örmüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Modelde 3. sıramızı yapacağız hanımlar. Yine ilk 3 ilmeğimi mavi ile öreceğim. Bir pudrayı örmeden alıyorum. 3 tane mavimi örüyorum. Bir pudra örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Tekrar arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra mavi ilmeklerimi örerken bir aralardaki birer tane pudra ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz.
Ve yine sonuncu ilmeğimi örmedim. İşte hanımlar, bakın ikinci modeli de tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Model aralarına bir diş haroşa örüyorduk açık renkli ipimiz ile. Burada pudra ipimiz ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Ardından üçüncü modeli yapacağız. İlk iki modeli yaptığımız gibi üçüncüyü yapacağız. Araya tekrardan bir diş pudra haroşa örüp sonra üçüncü modeli yapacağız. Bu şekilde hanımlar patiğimize toplam 6 tane model yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde toplamda 6 adet modelimizi tamamlayalım, gelelim. Sonrasında buluşalım, modelimize beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, buraya toplamda 6 tane modelimi yaptım, geldim. En son 6. modelimi bitirdim. Şimdi tekrar bu pudra ipime geçiyorum. Şimdi ilmeklerin tamamını yine şu anda ön yüzdeyim. Hepsini bu pudra ipim ile düz öreceğim. 23 ilmeğimin tamamını. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar, patiğimizin şu kenar bölümlerine geçeceğiz. Bunun için de hemen bu ilmeğimi ördükten sonra şurada bakın kenar ilmek yerleri var. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. Şimdi diğer şişime ilmeklerimi çıkaracağım burada. Bakın ilk ilmeğimi hemen şu krem kenar ilmek yerine girerek çıkarttım. Krem değil, pudra pardon. Sırasıyla bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. Buradan da 23 adet ilmeği bu şekilde çıkartacağız hanımlar. İlmeklerin iki kanadına birden girerek. Şöyle. Bakın sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 ilmek oldu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve şurada son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım, 23. Patiğimizin burası kenar bölümleri olacak. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi normal haroşa olarak öreceğim, yine düz örüyorum. Kenarlarımız 23'er ilmekten oluşuyor. Birisi sağ, birisi de sol kenarımız oluyor bunların. Evet, buradaki 23 ilmeğimi ördüm. Sonra diğer şişime geçiyorum. Şimdi de buradaki 23 ilmeğimi öreceğim. Tekrar sonuncu ilmeğimi şöyle örmedim. Geri dönüyorum. Bir diş haroşa oluştu hanımlar. Bakın şu kenarımızda. Şurada böyle bir diş haroşa oluştu. Şimdi hanımlar mavi ipimize geçeceğiz. Burada artık bu ipimizi kesebiliriz. Şöyle. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şu ipimi artık keseceğim. Bu ipimizi artık kullanmayacağım. Şöyle. İpimin ucunu buraya düğümlüyorum. Bir diş haroşa pudra ipimiz ile örmüştük. Bir diş haroşa da bu mavi ipimizle öreceğiz. Şöyle, gerçi videoda lacivert gibi görünüyor ama yansımadan dolayı, ışıktan dolayı ipimiz böyle mavinin koyu tonlarında. Bu şekilde hanımlar. Diğer uca kadar bakın. Diğer uca kadar önce burayı, sonra diğer işimizi öreceğiz. Tekrar arka yüzde yine haroşa öreceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. Böylece bir diş haroşa da bu mavi ipimiz ile oluşmuş olacak. Bu şekilde bir diş haroşamızı yapalım. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, bakın buraya mavi ipimi de bir diş haroşamı da ördüm, geldim. Şimdi ilk olarak patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız. Sol taraftaki şu 23 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu sağ taraftaki 23 ilmek üzerinden sağ kenarımıza başlıyoruz hanımlar. Evet, 23 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum. Arka yüzde de yine buradaki ilmeklerimi haroşa öreceğim. Böylece hanımlar mavi ipimiz ile iki diş haroşamızı örmüş oluyoruz.
Sadece 23 ilmek ile sağ kenarımızı bu şekilde haroşa örerek oluşturuyoruz. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarını hanımlar toplamda 18 diş yani 18 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu aşamada da ben küçük yapmak istiyorum, 35-36 numara yapmak istiyorum diyenler varsa buraya 15 diş 15 sıra haroşa yapabilirler. Ya da ben daha büyük yapmak istiyorum, 39, 40, 41 numara diyenler varsa da ben 18 diş haroşa yaptım. Buraya 21, 22 hatta 40 numara 41 numara yapacaklar 23 diş haroşa yapabilirler. Bu şekilde patiğin boyutunu büyütebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenarını, sağ kenarını ölçülerimize göre örelim. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 18 diş haroşamı ördüm. Geldim, şimdi ilmeklerimizi keseceğim. Patiğimizin sağ kenarını böylece tamamlamış olduk. Böyle ikişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapıyorum. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Bol bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Böyle ilmeklerimin tamamını kesiyorum. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Burada hanımlar ben 2 tane zincir oluşturacağım. İpimizi kesiyorum buradan artık. Patiğimizin sağ kenarını tamamladık. Şimdi sol kenarımızı örmeye başlayacağız. Hemen şu iç tarafta ön yüzde şu bölümden ipimi ekleyerek sol kenarıma geçiş yapacağım. İpimi buradan ekliyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Sol kenardaki 23 ilmek üzerinden haroşalarımı örmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Şu ipimizin ucunu da atlatarak gizleyerek getirdim. Geçtik patiğimizin sol tarafına böylece. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüz hanımlar bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben buraya 18 diş haroşa yapmıştım. Bu sol tarafa da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Sizler de buraya kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayıda haroşalarınızı örün gelin hanımlar, sonra buluşalım, tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya da 18 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim artık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Patiğimizin bu kenar bölümlerini de böylece tamamlamış oluyoruz hanımlar. Yine gevşek bir kesim yapalım. Diğer tarafta olduğu gibi buna dikkat edelim hanımlar, unutmayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Patiğimizin bu yan bölümünü de tamamlamış olduk. Şimdi şu yanlardan ilmekler çıkararak patiğimizin taban bölümünü yapacağız hanımlar. Ben bu aşamada patiğimizin şu bölümünden bakın şuralardan kenar ilmek yerlerinden şuradan şuraya girerek toplamda 84 ilmek çıkarttım. Hanımlar sizler bu aşamada yanlardaki haroşa sayılarını benden fazla yaptıysanız ilmek sayınız fazla olur. Benden eksik yaptıysanız ilmek sayınız benden 3-5 ilmek daha eksik olacaktır. Bunu da hatırlatayım. Şimdi hep birlikte ilmeklerimizi çıkaralım. Bu aşamada hanımlar şöyle bir tık daha uzun kapalı uçlu iki şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Hemen şuralarda kenar ilmek yerlerine girerek bakın sırayla ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimizi çıkartıyorum.
Böyle. Şimdi bu uçtan hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ucuna kadar geleceğim. Sonra diğer kenardan şu uca kadar ilmeklerimi çıkaracağım. Buraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim, ardından buluşalım. 84 ilmeğimi diğer uca kadar çıkarttım, geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu arka yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine düz yani haroşa öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm, geldim hanımlar. Bu aşamada tabanımızı şöyle yapacağız. Öncelikle buruna 8 ilmek ayıracağız. İlmek sayınız kaç olursa olsun hesap böyle yapılıyor. Buruna 8 ilmek ayıracağım. Benim 84 ilmeğim var çişimde. 8 ilmek çıkartınca geriye 78 ilmeğim kalıyor. 84'ten 8 ilmeği çıkartınca 76 ilmeğim kalıyor. 76 ilmeğimi de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Hesaplamayı böyle yapacaksınız. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu kenardan ilk 38 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğimle birlikte toplam 38 ilmek. Hanımlar, şuraya artık ilk kenara kaç ilmeğiniz düşüyorsa sizin ilmek sayılarınız farklı olabilir. Bu kenardaki ilmeklerimizi örelim, ardından buluşalım. Evet, kenara 38 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burnu için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımızda şu kenarda da 38 ilmeğimiz kalıyor. Ardından geri döndüm. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Buruna ayırdığımız 8 ilmeği tekrar örüyorum şimdi. 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. 8 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Şimdi tabanımız 12 ilmek olacak. 12 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim, 10 etti. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Artık 12 ilmek ile kesimlere başlayacağız hanımlar. Burada 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesimi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Artık aynı işlemi yapacağım. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde yapılıyor hanımlar. Her sırada 11 ilmek örüyoruz. 12. de kesimimizi yapıyoruz. İlmeğimi yarım aldım, hemen düzeltiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de kesimimi yaptım. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 12 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim. Sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm, geldim. Şimdi birlikte topuk bölümünü yapacağız. 12 ilmeğimiz vardı. Bu aşamada hanımlar yine ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Böylece 11 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın, şuralarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek
ilmek çıkartıyorum. Tekrar 12 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkaracağım sağ kenarda. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Son 2 ilmeğimi kestim hanımlar. Ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. İlmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Tekrar son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm ve bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar, biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi topuğumuzu hep birlikte tamamlayalım, gelelim. Patiğimin arkasını ördüm, geldim hanımlar. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Böylece patiğimizin bu örgü bölümünü de tamamlamış olduk hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine şöyle kesiyorum. Şimdi tığımı alacağım. Bu kenarda yüksek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Hanımlar, patiğimizin kenarına şöyle kenarımız daha dik, sağlam dursun diye tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim. Hemen onu da şöyle yapıyoruz. Şöyle bir tane zincir çektim öncelikle. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bir nevi sık iğne yapmış oluyoruz. Bunu biraz gevşek yapalım hanımlar. Çok sıkarak yapmayalım. Yoksa patik ayağımıza olmaz. Buna dikkat edelim. Bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz. Böyle. Patiğimizin çevresini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım, geldim. Artık bitirdik. 2 tane de zincir çektim, ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyelim, patiğimize bakalım hanımlar. Şöyle arka ilmek aralarına girerek, şöyle düğümleyerek patiğimizin bu ucunu gizliyorum. Buna önem verelim hanımlar. Ayağı giydikten sonra bu ip çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz yoksa. Şöyle. Evet. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle hanımlar. Bu. Haroşa örgü olduğu için esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok kolay, şık bir modelde hanımlar. Baştan sona haroşa tekniğiyle yaptık. Gayet güzel bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu. Kenarlarımız, tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.